Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün hayat kurtaran bir tarifle karşınızdayım. Evet, hazır yufkadan böyle börekler yapacağız ve buzluğa atacağız. Bir misafir geldiği zaman böyle habersiz bir misafir hemen çıkartacaksınız buzluktan. Öyle buzlu buzlu pişireceksiniz ve sonuç nasıl biliyor musunuz? Herkes onu el açması börek sanıyor. Evet, hem hazır yufkadan hem buzluktan çıkıyor ama harika bir lezzet oluyor. Söylediğim zaman, hazır yufkadan dediğim zaman kimse inanamıyor. O yüzden bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu sır aramızda kalsın, olur mu? Artık herkes öğrendi gerçi. Hadi yapımına başlayalım. Böreğimizi el açması lezzetine, kıvamına getiren sosun yapımıyla başlıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Ben ayçiçek yağı kullanıyorum çünkü daha kokusuz ve hafif. 2 yemek kaşığı da sirke koyuyorum. Bu böreğin böyle kıtır kıtır, çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Ve işte el açması olmasını sağlayan 2 gizli malzeme. 2 yemek kaşığı un. Böyle unu koyduğunuz zaman böyle el açması oluyor. Gerçekten elinizde açmış gibi oluyorsunuz yufkayı. Ve 2 yemek kaşığı da nişasta. İşte sosumuz bu kadar. Şimdi güzelce bunları topak kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Ve sosumuz hazır. Onu şöyle bir kenara alalım. 3 tane yufkam var. Yufkacıdan almanızı öneririm. Yufkacıların yufkası tabii ki bir başka oluyor. Şöyle tamamını açıyorum. Aslında bu böreği istediğiniz şekilde verebilirsiniz. Kol böreği gibi de yapabilirsiniz. Şöyle ortadan 2'ye bölüyorum. Ve böldüğüm yarımı da 3 eşit parçaya bölüyorum. Şöyle. Şimdi 3 yufkamı da böyle böleceğim. Şimdi ayırdığım yufka parçalarının üzerine hazırladığım sosu dökeceğim. İsterseniz bütünken de böyle soslayabilirsiniz, sonra kesebilirsiniz ama bence daha zor oluyor. Bence böyle daha kolay. Şöyle fırça yardımıyla her tarafına sürelim. Ben kıymalı bir iç hazırladım. Patatesli olur, peynirli olur. Canınız nasıl istiyorsa ıspanaklı olur. Ben kıymalı yapacağım. Şöyle kenarına malzememizi koyuyoruz, iç malzememizi. Ve yanlardan içeri doğru katlıyoruz. Ve sonrasında aşağıdan şöyle yufkayı uca doğru rulo yapıyoruz. Ve iki yandan şöyle ortada birleştiriyorum. Bir at nalı şekli veriyorum. Bir U gibi. Ama dediğim gibi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şöyle bir tepsiye pişirme kağıdı koyuyorum. Yapışmasın diye. Buraya diziyorum. Böyle derin dondurucuya atacağız ilk önce. Çünkü birbirlerine yapışmaması gerekiyor. Donduktan sonra poşetleyebilirsiniz, kutulara koyabilirsiniz. Dip frizde öyle muhafaza edebilirsiniz. Şimdi diğer yufkamızı da yapalım. Şöyle nişastalar altta kalmasın. Şöyle kaşıkla da koyabilirsiniz. Hazırlaması gördüğünüz gibi çok ama çok kolay, yapımı çok basit ve hemen elimizin altında olan bir börek oluyor. İsterseniz dondurmayın, hemen pişirin ama dondurarak böyle hemen bir misafire veya Ramazan ayındaysak iftara, sahura hemen çıkartıp yapabileceğiniz bir börek tarifi.
Çok da bereketli 3 yufkadan bir sürü börek çıkıyor. İşte böreklerimiz hazır. Şimdi bunları üzerine kalan sosumu sürüyorum. Pişirirken direkt atacaksınız. Yani difrizden çıktığı gibi hemen tepsiye koyabileceksiniz. Hiçbir şey sürmenize gerek yok üstüne. Ne yumurta ne tereyağı. İşte bu kalan sosu şimdiden üstüne koyuyoruz ve bu sosuyla beraber donuyor. Şimdi hazır. Direkt buzluğa koyacağım, donacaklar ve sonra kutulayacağım ya da poşetleyeceğim. İşte çıkarttım, buz gibi, bakın taş gibi dipfrizden çıkarttım ve yağlı kağıt serdiğim tepsime diziyorum ve fırına götürüyorum. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında güzelce nar gibi kızarana kadar pişireceğim. İşte bu kadar basit. İşte nar gibi kızarmış harika böreklerimiz hazır. Şimdi bir tanesini alalım ve doku testine tabi tutalım. Sıcacık, çıtırtısını size göstermem lazım. Şimdi susayım, böreğin çıtırtısı konuşsun. Gördünüz mü? Tel tel dağılıyor. Şipşak hazır. Buzluktan çıkarttık, hemen pişirdik ve el açması gibi bakın. İşte çıtır çıtır, kol böreği gibi ama hazır yufkadan. İşte gördüğünüz gibi çıtır çıtır, el açması gibi görünen böreklerim hazır. Kokusu inanılmaz. Şimdi hemen bir çay demleyip yemek istiyorum. Siz de hemen yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Yorumlarınızı sakın bana yollamayı unutmayın. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz video hakkında ne düşünüyorsunuz? Merakla yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi lütfen bana yazın. Ayrıca ilginizi çekebileceğini umduğum daha birçok video var. Bu videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olun.